Psikopat ve sosyopatlarda bu bölgenin aktivitesi çok düşüktür. Yani freni olmayan bir araba gibi davranırlar. İşte tam da bu bölgeden kaynaklı. Bugüne kadar bu kanalda insanlığı konuştuk, eski medeniyetleri konuştuk, dünyadaki ilginç yapıları konuştuk. Hatta uzaylıları bile konuştuk. Ama insana en yakın ve hala gizemi çözülemeyen bir şeyden bahsetmemiştik. Beyin. Bugün sizi insan beyninin karanlık koridorlarına götürüyorum. Empati yoksunluğu, suç eğilimi, acıma hissinin yokluğu. Bunlar sadece birer kişilik özelliği mi? Yoksa beynin yapısından mı kaynaklanıyor? Psikopatların ve sosyopatların beyinleri normal insan yapısından gerçekten de farklı mı? İnsan beyni loblara ayrılmış şekilde anlatılır. Gerçekten de insan beyni açıldığı zaman loblar varmış gibi düşünürüz. Aslında bu öyle bir şey değil. Bilim insanları insan beynini araştırırken onlara kolaylık olsun diye bölümlere ayırmıştır. Bugünkü konumuzla ilişkili olan iki önemli bölge var. Prefrontal lob ve amigdala. Ama öncesinde size insan beyninin ana bölümlerini kısa ve anlaşılır şekilde tanıtayım. Hem temel bir altyapı oluşsun hem de daha sonra anlatacağım farkları daha iyi anlayın. Parietal lob, dokunma, basınç, sıcaklık gibi duyusal bilgileri işler. Bedenim nerede, elim nerede gibi uzamsal farkındalık onun sayesinde oluşur. Oksipital lob, görme merkezi buradadır. Gözünüz görse bile beyin burayı işlemezse kör sayılırız. Yani görme gözde değil, işte bu bölgede gerçekleşir. Temporal lob, işitme, hafıza ve dil algısı ile ilgilidir. Müzik, konuşma sesi gibi verileri işler. Geçmişe dair anıları burada kaydederiz. Cerebellum yani beyincik, denge, koordinasyon ve ince motor hareketlerini kontrol eder. Yazı yazmak, dümdüz yürümek gibi şeyleri onunla yaparız. Beyin sapı, hayati bir bölgedir. Hayati refleksleri, nefes almak gibi ve otomatik sistemleri yönetir. Kalp atışı, nefes alma, uyanıklık hali, farkında olmadan sürdürdüğümüz her şey burada işlenir. Ve şimdi asıl önemli iki bölgemize geliyoruz. Alnımızın ön bölgesine denk düşen yer prefrontal lob. Bu bölge beynimizin CEO'su gibidir, yöneticisi gibidir. Karar verme, mantık yürütme, sosyal davranışları kontrol etme ve yüksek bilişsel işlevleri burası yönetir. Şimdi sinirlenmemeliyim, bu yaptığım doğru mu gibi iç sesler bu bölgeden çıkar. Psikopat ve sosyopatlarda bu bölgenin aktivitesi çok düşük. Bu bölgenin aktivitesi çok düşüktür. Yani freni olmayan bir araba gibi davranırlar. İşte tam da bu bölgeden kaynaklı. Amigdala. Burası küçük badem şeklinde bir yerdir. Amigdala beynin duysal alarm merkezidir. Yani ne demek istiyorum? Korku, öfke, tehdit algısı ve en önemlilerinden empati ile ilişkilidir. Normal bir beyin bir tehlike anında kaç ya da savaş tepkisini işte buradan alır. Psikopat beyinlerde ise amigdala küçük ve daha az aktif olduğu için karşıdaki kişi adına acı çekmezler. Nasıl ki biz karşımızda biri kolunu bir yere çarptığı zaman veya düştüğü zaman sanki biz düşmüşüz, sanki kolumuzu biz çarpmışızcasına acı hissederiz. Ya da işte biri limon yerken bizim de ağzımız sulanır. Aslında bunları sağlayan şey ayna nöronlardır. Sanki biz yaşamasak da yaşıyormuşuz hissine kapılırız. İşte burası amigdala bölgesinde yönetilir. Bu kişilerde empati duygusu olmadığı için karşıdakine bir zarar verdiklerinde veya karşıdaki üzüldüğünde veya daha kötü şeyler olduğunda bu insanlar empati duygusu yaşamazlar. Beyinlerine empati sinyali yollamazlar. O kabloları kesik gibidir. Hadi size yaşanmış gerçek bir olayı anlatayım. Düşünün ki bir beyin bilimcisiniz. Yıllardır psikopatların beynini inceliyorsunuz. Suçluların MR görüntülerini analiz ediyorsunuz. Ve bir gün bir deney için önünüze gelen bir MR'ı değerlendiriyorsunuz. İncelediğiniz bulgular tamamen bir psikopatın beyniyle uyuşmakta. Amigdala düşük aktivite gösteriyor. Prefrontal lob neredeyse sessiz. Ama işin şok edici kısmı işte burada başlıyor. O beyin sizin beyniniz. Bu anlattığım olay gerçek ve olayın baş kahramanı olan beyin bilimci Dr. James Fallon. Kendisi Amerikalı bir nörobilimci. Bu keşfi kendi hayatını da alt üst ediyor. Ailesi ve arkadaşları o güne kadar onun hep soğuk biri olduğunu söylemiş. Ama bu onun kişilik özelliği sanılıyormuş.
Meğerse beynindeki empati devreleri doğuştan eksikmiş. Bu örnek çok güzel bir örnek. Ne demek istediğimi şimdi daha iyi anlayacaksınız. Peki Doktor James ne yaptı? Beynindeki yapısal eksikliklere rağmen empati kurmayı sonradan öğrendi. Çünkü beyinde nöroplastisite denilen bir şey vardır. Sonradan yeni yolaklar, yeni yollar açılarak yeni şeyler öğrenilebilir. Bu olay da bize şunu gösteriyor. Psikopati tamamen kader değildir. Eğitim, çevre, farkındalık beyin yollarını yeniden şekillendirebilir. Şimdiki bölümde biraz karşılıklı sorgulayacağız bütün videolarımda olduğu gibi, ama bu bölüme geçmeden önce sizlerden küçük bir ricam var. Lütfen videoyu beğenmeyi, değerli yorumlarınızı benimle paylaşmayı, videoyu arkadaşlarınızla paylaşmayı ve abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sizin bu etkileşimleriniz beni yeni videolar yapmam konusunda motive ediyor. Şimdiden teşekkür ederim. Hep deriz ya, eskiden birine bir şey olduğu zaman herkes koşup yardım ederdi. Eskiden iyi insanlar daha çoktu. Eskiden kötülük bu kadar yoktu diye konuşuruz ya hep arkadaşlar arasında. Şimdi ise çoğu zaman kötü bir şey olduğu zaman sadece izliyoruz. Birine sokakta bir şey oluyor, sadece onu izliyoruz. Empati yoksunluğu gün geçtikçe artıyor. İnsanlar sadece artık duyarsız değil. Biz şu an toplumumuzda kötü kişilik özelliklerini de alkışlıyoruz. Biliyorsunuz, fenomenleri görüyorsunuz siz de. Nerede saçma sapan şeyler var, insanlara, gençlere, topluma kötü örnek olacak şeyler var, o kişilerin takipçileri çok yüksek. Yani empati yoksunluğumuzu bir kenara bırakıyorum. Eskiden bu olumsuz bir şeyler yapıyor, biz bundan uzak duralım diyeceğimiz kişilikteki insanları şimdi takip ediyoruz. Takip ediyorlar ve alkışlıyorlar. Bunları dile getirdiğimde de sosyal medyada veya siz de görmüşsünüzdür. Aman canım sen de, birini gördüğü zaman ondan kötülük mü öğreniyor gibi bir cümle duyuyorum ben. İşte bu konuyu da videomun başındaki konuyla bağdaştırdım ve araştırdım. Beynimizin ön tarafında bulunan prefrontal lobu artık öğrendik. Buranın mantık yürütme, doğru karar verme, doğru ve yanlış ayrımı ve ahlaki yargılarla ilişkili olduğunu söylemiştim. Ve bilim insanları diyor ki frontal lob 21 yaşına kadar açık kalır. Gelişmeye açıktır. Yani beynin karar verme ve değer yargıları oluşturma merkezi 21 yaşına kadar sürekli öğrenmeye, kayıt almaya ve modellemeye devam eder. Bu çok önemli bir bilgi. Çok önemli bir bilgi. Zaten artık bazı ülkelerde kabul edilen, yasal oldu mu bilmiyorum bu arada, ama bilim çevrelerinde söylenen ergenlik yaşı 18'den 21'e çıktı ki ben de buna katılıyorum. 18 yaş çok küçük bir yaş. Hani 21 yaş bile artık bana çok küçük geliyor. Değil ki 18 yaşında siz kendinizden de pay biçin. Üniversiteye gitmeye, hangi bölüme gitmeye karar veriyoruz gibi hayatımızın en önemli şeyine karar veriyoruz. Bence bu bile çok büyük bir şey. Yani o yaştaki bir insan hayatı için doğru kararlar veremez gibi geliyor bana. Konumuza devam edecek olursak, Harvard, Yale, Stanford üniversiteleri gibi üniversiteler yaptıkları çalışmalarda diyorlar ki genç bir birey neye maruz kalırsa beyin yapısı ona göre şekillenmeye başlıyor. Empati görmeyen, şiddete maruz kalan, sosyal medyadaki bu yanlış insanları 7/24 izleyip çıplaklığı, kolay yoldan para kazanmayı, kendi bedenini sergilemeyi, küfretmeyi, başkasıyla alay etmeyi, dalga geçmeyi, kötülüğü, ahlaksızlığı ne kadar görüyorsa aslında onu modelliyor. Kişi sürekli yalanla karşılaşıyorsa yalanı normal sayıyor. Sürekli şiddet gördüğü bir ortamdaysa veya etrafındakileri şiddet uygulanıyorsa şiddeti bir çözüm olarak görüyor. Sürekli empatisizliği görüyorsa duygusal bağ kuramıyor. Çünkü dediğim gibi beyin maruz kaldığı şeyi kendine model olarak görüyor. Ayna nöronlardan da bahsetmiştim. Bu da demek oluyor ki bir gencin sosyal medyada gösterişli ama değersiz hayatları görmesi, sorumsuz, lay lay lom ama cool insanları görmesi, ahlaki sınırları aşan davranıştaki bireylere maruz kalması, ki gündüz kuşaklarındaki insanları görüyoruz. Böyle bir video da yapmıştım. Bu da bence toplumu çökertmek için bilinçli bir yapılaşma gibi geliyor. Ben başka bir anlama oturtamıyorum bu konuyu. Ha diyeceksiniz ki onu yapan değil, izleyenlerde suç, katılıyorum size. Bu arz talep meselesi. Talep görüyor ki yapılıyor. İşte diyorum ya,
Çevremizi bilinçlendirelim. Yani bunu izliyorsa anneniz, teyzeniz ya da etrafınızdaki kişiler lütfen kumandayı alıp bu kanalları kapatın. İzlemesinler, görmesinler. Veya etrafınızda kardeşiniz, çocuğunuz, küçük bireyler varsa bu fenomen adı altında halkın, toplumun ahlakını bozacak, insanları yanlışa yönlendirecek insanları kesinlikle yasaklayın. Şahsen ben bana yetki verilmiş olsa öncelikle bu platformlara kısıtlama getiririm. Yani bu son zamanlarda da duyuyoruz ya, ifade özgürlüğü. Ya kardeşim, ifade özgürlüğünün de bir sınırı var. Yani başkasına ben kötülük empoze edeceksem, başkasına hakaret ediyorsam, başkasının inançlarına saygısızlık yapıyorsam bu ifade özgürlüğüne girmez. İfade özgürlüğüne girmez. Çünkü bunun ucu yok. O zaman her şey özgürlük olsun. O zaman insanlar çıplak bir şekilde gezsinler. Özgürlük diyelim. Özgürlük çok farklı. Her şeyi çok yanlış algılıyoruz. İnsanlar şu anda da konuyu biraz dağıtmış gibi oluyorum ama şu anda gündemimizde de olan şeyler bunlar. İnsanlar iki ayrı uçtalar. Ya çok radikal, koyu, başkasına saygı göstermeyecek şekilde koyu bir şekilde dinlerini yaşıyorlar veya hiçbir ahlaki değeri yok, hiçbir dine saygısı yok. Böyle olduğu gibi öfkeli, hakaret eden insanlar oluşmuş. Ya bunun ortası da olabilir. Bir insan dinini hoşgörülü bir şekilde sadece kendi yaşayabilir, birine dayatmadan ve dinine saygı bekleyebilir. Bir yandan da ülkesini sever, Atatürk'ünü sever, ahlaklı olur. Ne bileyim, koyu olmak zorunda değil insanlar ya. İnsanlar hiçbir şeyin radikalini, koyusunu gerçekten sevmiyorum. Şu an ülkemizde kesinlikle bilinçli olarak insanları çarpıştırmaya çalışıyorlar. Aklı iyi çalışan, farkındalığı iyi olanlar buna gelmiyor, bu oyuna gelmiyor. Kesinlikle insanları tahrik etmeye çalışıyorlar. Bu konu da biraz dağılmış oldu ama demek ki gerçekten beni etkiledi bu son olaylar ve insanları anlamıyorum, dediğim gibi. Kimsenin niyetini okumamalıyız. Sen şusun, sen busun dememeliyiz. Bu Türkiye'de çok fazla var. İnsanlar hani hoşgörü diyoruz ya. Ya bütün kavramların gerçek manasını bilmiyoruz. Hoşgörü nedir? İşte insanların belirli sınır, herkesin belirli bir sınırı olmalı. O sınırı ihlal etmemeyi bilmiyoruz. Senin dinin şu, sen dinini istediğin gibi yaşayabilirsin. Ben buna karışamam. Benim dinim bu, ben de bunu istediğim gibi. Ben inanmıyorum ama kimseye saygısızlık yapmıyorum diyen birine de ben saygı duyarım. Benim ne haddime başkasının dinini konuşmak, başkasının dinini eleştirmek veya inandığı şeyi. Ama aynı saygıyı ondan da beklerim. Ben de saygı görmek isterim. Bu konu böyle gider arkadaşlar. Sizler neler düşünüyorsunuz? Hem bu videomdaki beyin mevzusu için, bu konu için ne düşünüyorsunuz? Hem insanların son dönemdeki saygısızlaşmasını, özgürlük, ifade özgürlüğü adı altında birbirlerine istedikleri hakaretleri edebilme özgürlükleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.